Herkese Bali Adası'ndan tekrardan selamlar, sevgiler. Bu videoda sizlere Bali Adası'na şu anda yabancıların en çok yöneldiği iş dallarından bahsedeceğim. Açık gördüğüm yerleri bahsedeceğim. Neler yapılabilir, nelerden uzak durmanız gerekiyor. Bence çok önemli yine bilgiler olacak. Bali'de Türklerle avukatlık olduk. Burada mahkemelik olduk. Onun hakkında size kısaca bilgi vereceğim. Çok üzerinde durmayacağım. Biz şu anda yaşadığım yerden Singaraja bölgesinden evden yola çıktık. Denpasar bölgesine yani merkezi bölgeye gidiyoruz. Yarın avukatlarla görüşmelerimiz var. Bunlarla hakkında size kısaca bilgiler vereceğim şimdi. Birkaç gündür inanılmaz burada muson yağmurları var. Ama öyle böyle değil. Şu anda da hava çok berbat. Göstereceğim zaten. Birazdan konuşurken hep kendimi göstermeyeceğim. Sıkılmayın diye yolu göstereceğim. Eşim kullanıyor aracı. Ben de sol tarafta. Bu arada bak direksiyon sağda Bali'de. Daha doğrusu Endonezya genelinde direksiyon sağda olur. Ben solda oturuyorum. Size video çekmek istedim. Hazır yolda şimdi yaklaşık 2 saat yolumuz var. Evet, fazla kendimi göstermeden siz yolu izlerken ben de size bilgiler aktaracağım. Öncelikle videoya başlamadan bu aralar hiç olmadığı kadar sizin desteğinize ihtiyacım var. Beğeni, yorum ve aboneleriniz çok önemli. Abone olun lütfen kanala ve beğeni, yorumla videoyu destekleyin. Daha fazla kişilere öneriliyor. Bu desteği sizden bekliyorum. Evet, hemen başlıyoruz. Burada ilk olarak yaşadığım Türklerle sıkıntı artık avukatlara taşındı. Sizden bir ricam var. O da eğer ismini, çünkü bilenler biliyor onu, ismini, soy ismini yorumlara yazmayın. Eğer yazarsanız sileceğim, çünkü ben ona prim vermek istemiyorum. Zaten onun bir amacı da buradan prim toplamak. Bunu ona vermeyeceğiz. Şimdi öncelikle bu kişi gelen Türkleri burada bana karşı kışkırtarak, İşte efendim şirket 2800 değil, işte burada 2500, 2000, burada 300 dolar aşağı, burada 500 dolar aşağı. Serkan sizi böyle kandırmış, Serkan böyle yapmış. Bu şekilde insanları bana karşı kışkırtıp hatta gizli bir WhatsApp grubu kurarak orada adam toplayarak toplu bir şekilde bana dava açma üzere böyle planlar yapmışlar. Tabii sağ olsun sevenlerimiz de çok. Bu grubun içinde, bunların içinden biri bana ulaştı ve dedi ki, ben dedi böyle bir haksızlık gördüm. Ben de bu grubun içindeyim ama kesinlikle doğru bir şey değil. Bu şekilde sana organize bir şekilde saldırı yapmak istiyorlar ve senin hayatınla oynuyorlar. Lütfen gardını al. Ben seni çok seviyorum. Daha önce bir sürü videolarını izledim. Bana bu şekilde ulaştı. Ben de kendilerine, eğer bana yardımcı olmak istiyorsan ekran görüntülerini bana atarsan ben burada hiç değilse avukatla ilerleyebilirim. Hukuki süreci başlatabilirim. Kendisi de sağ olsun, ben dedi bu haksızlığa karşı tabii ki göndereceğim ve sana yardımcı olacağım. Sadece ismimi lütfen belirtme. Ben de okeyledim ve bana hepsini attı. Ben de Denpasar'da bir avukatla görüşüp durumu anlattım. Bana yapılanları anlattım ve bütün belgeleri kendilerine sundum. Bizim şu anda yola çıkmamız ve Denpasar yani merkezi bölgeye gitmemizin de sebebi zaten yarın sabah saat 10'da bizim avukatlarla da görüşmemiz var. Benim avukat gelecek, onların avukatı gelecek. Yani ben katılacağım toplantıya. Onlardan katılan olur mu bilmiyorum. Katılsa da katılmasa da fark etmez. Orada benim işlediğim hiçbir suç olmadığını zaten avukatın bana kendisi söyledi. Burada herhangi bir fiyat vermek bir suç değil. Veya siz bana ulaşıp buradan kabul edip ondan sonra başlatıp daha sonra işleriniz bittikten sonra bana bu şekilde bir saldırı, tamam yani bu dünyanın her yerinde zaten bir suç. Bunu da zaten göreceğiz birlikte. Ve elimdeki belgelerde bana hakaret, iftira, her şey bol bol o kadar bir organize bir şekilde yapmışlar ki. Ve burada güya çocuklara yardım ve iş adamlarına işte bilgi açısından bir WhatsApp grubu kuruyor. Oradan tamamen benimle uğraşıyor. Yani benimle yatıp benimle kalkıyorlar. Tabii ki bir insanın ekmeğiyle oynamak bu kadar basit değil. Böyle olmayacak. Biz de bunu avukatlara ilettik. Yarınki toplantı her şeyi gösterecek ve o toplantıda bir üst mahkemeye ve polise gidilecek mi yoksa o masada mı halledilecek yarın belli olacak. Duruma göre bakılacak. Şimdi bununla ilgili fazla konuşmak istemiyorum. Dediğim gibi bu insanlara prim vermek istemiyorum. Bizim şirketlerimiz günde 10-15 kişiyle görüşüyor. Daha önce söyledim. Efendim ayda 400-500 kişiyle, böyle insanlar, kötü niyetli insanlar illaki arasından maalesef çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Hakkımızı tabii ki de arayacağız ve bundan sonra bana karşı bir daha böyle bir oluşum veya en ufak şeyde
Zaten maddi ve manevi olarak da biz tazminat davası açtık. Daha ağır maddi olarak, manevi olarak tazminat davaları açacağım. Bundan sonra hiç ben bunlarla bir daha düşüp kalkmaya hiç gerek yok. Çünkü gerçekten bunların seviyesine düşmektense ölürüm daha iyi. Öyle söyleyeyim size. O derece kaliteleri var. Zaten inanın, bakın inanın, o gruptan bile ben aradığımda yok işte birisine ulaşıyorum, ben yapmadım, o herkes o kişiye atıyor. Tamam, bir kişiye atıyor suç. O yaptı. Öbürüne ulaşıyorum. Yok ben değil, inan ki şey değil, işte ona atıyor. Yani şu anda zaten birbirlerine düşmüş durumdalar. Yani komik durumlara düştüler ve insanlar, beni izleyen, onu izleyen ve gören, beni gören, inanın anlıyor her şeyi. Ben bunu anladım. Yani yorumlarda, her şeyde, bana ulaşan insanlarda bu belli olduğunu, işte insanlar anlıyor ve göreceksiniz nasıl kendilerine zarar verdiklerini ve nasıl insanların güvenini kaybettiklerini göreceksiniz. Bu konu dediğim üzere lütfen burada kapatalım ve artık bununla ilgili de size kısa bir açıklama borçluydum. Çünkü çok merak ediliyordu. Böyle kısaca size de anlattık. Artık meseleler dediğim gibi tamamen avukat ve burada hukuki yönden ilerliyor. Şimdi burada yapılacak işlerle ilgili size çok önemli bilgiler vereceğim. Şu anda yabancılarda Ruslar çok var. Amerika'dan, Kanada'dan, Avustralya'dan ve Avrupa'dan buraya yatırımcılar geliyor. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda en çok emlak sektörüne yönelmiş durumdalar. Burada hala emlak konusunda çok ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Emlak meselesinde şöyle, kimisi, şunu da aktarayım, inşaat. Eğer aranızda inşaatla ilgili bir firma kurmak isteyen varsa Bali'yi çok iyi araştırsın. Buraya şu anda Avustralya'dan, Kanada'dan ve Amerika'dan firmalar gelip burada lüks villalar yapıp veya farklı yapılarda, farklı dizayn villalarda evleri yapmaktalar. Tabii bu firmalar çok kaliteli malzemeler ve çok üst seviye malzemeler kullanarak fiyatlar yüksek ama talep var. Bunun dışında ev, arsa, alım satım, leasehold veya freehold olarak, yani leasehold 20 yıllığına veya 30 yıllığına, tabi satan kişiye, yani mal sahibiyle onun anlaştığınız yıl kadar, bu 20 yıl olabilir, 30 yıl olabilir, 40 yıl olabilir, o size kalmış. Buraları kiralayarak bungalov villalar yapıyorlar ve buraları kiraya veriyorlar. Şimdi leasehold yapıldığı zaman şöyle bir avantaj var. Tabii kiraladığınız arsa çok daha uyguna denk geliyor. Bu sefer yaptığınız yatırım çok daha hızlı geri dönüyor. 2 yılda, 3 yılda ne yapıyor? Kendini tekrar telafi ediyor ve artık üstüne para kazanmaya başlıyorsunuz. Ama tabii bir arsayı satın alma veya bir villayı satın alma tabii ki kiralamaya göre 2 kat veya 3 kat olarak ödeyeceğiniz için bu kendisini çıkarması leasehold'a göre daha fazla sürüyor. 3 yıl olabilir, 4 yıl olabilir. Yine mantıklı. İkisi de mantıklı. Yani ona bakarsanız şimdi freehold alıp bu işe girmek de mantıklı. Kendine göre avantajları var, dezavantajları var. Leasehold, yani kiralama sistemiyle bir yeri tutup orayı kiraya vermenizin de avantajları ve dezavantajları olacaktır. Şimdi bununla ilgili söyledim. Kesinlikle inşaat, emlak sektörü inanılmaz şu anda rağbet görüyor ve burada yerli ve yabancılar yatırım yapmaya çalışıyor, almaya çalışıyor, satıyor. Çok hareketli piyasa. Bir başka, Türkler tarafından özellikle de çok sevilen bir iş, restoran işi. Restoran, kafe konusunda şunu size belirtmek isterim. Lütfen bu konuyu çok iyi araştırın. Çünkü Bali bir sene önceki Bali değil, 2 sene önceki Bali değil. Şu anda birçok Türk restoranı açılmış durumda zaten. Ubud'da sadece benim bildiğim 2-3 tane var. Uluwatu'da var, Kuta'da var. Yani eskiden yoktu, bir tane vardı. Ama şimdi neredeyse her bölgede var. Bunun yanı sıra Hindistan mutfağı, İtalyan mutfağı, ya bildiğiniz çok orijinal, güzel yapıyorlar. Yani her yerde şu anda restoran, kafe her yerde açık. Ve sizin böyle bir işe girmeniz ya tamamen diğerlerinden çok daha lüks, olağanüstü bir projeyle piyasaya giriş yaparsınız veya normal bir bütçeyle veya onlar gibi normal bir şey açsanız biraz rekabet şu dönemde zor. Çünkü dediğim üzere her yerde şu anda restoran, kafe dolu. Yani bu konuda biraz daha dikkatli olmanız lazım. Daha fazla araştırma yapmanız lazım. Bölge bölge. Kesinlikle dediğim üzere bu konuda bayağı bir açık kapanmış durumda.
Benim gözümde çok büyük bir açık su sporlarında var. Bu gerek tekne olsun, parti tekneleri var. Şimdi Antalya'da, Alanya'da bilenler bilir. Parti tekneleri var. Bu tekneler 2 saatlik turlar var, 4 saat var, 6 saat var. Bu şekilde bu teknelerle birlikte açılıp içeride hem eğlence, disko tarzında içme her şey var. Bu tarz şey de burada mesela henüz yaygın değil ve yok. Bence su sporlarında çok büyük henüz açıklar var. Jet ski olsun, banana bot olsun. Mesela ben Tayland'a, Phuket'e gittiğim zaman, özür dilerim, Pattaya'ya gittiğim zaman orada çok var. Yani sadece bir yerde bile 6-7 tane jet ski, banana, işte eğlence, su sporları her şey var. Ama burada henüz o yaygın değil. Eğer su sporlarından anlıyorsanız bence kesinlikle araştırmaya değer bir bölge Bali. Bali'nin her yerinde bunu yapamazsınız çünkü birçok yerinde dalgalı. Ama Bali'de de denizin sakin olduğu bölgeler var veya Bali'de yakın bölgelerde yine bu imkanlar var. Bir başka konuya geçiyorum. O da beach bar. Bu bana soruldu daha önce. Şimdi beach bar konusunda kesinlikle Bali'de şansınız yok. Neden yok? Burada milyon dolarlık beach barlar var. Yani sizin buraya ciddi anlamda milyon dolarlık yatırım yapmanız lazım. Beach bar açmak istiyorsanız. Yani kesinlikle orta bütçeyle veya düşük bütçeyle yapılacak bir iş değil o. Burada Fins Beach Club var mesela. İnanılmaz zaten, yani herkes oraya gidiyor ve çok müthiş bir mekan yapılmış. Orayla yarışabilmek için milyonlar dökmeniz gerekiyor. Onun hemen yanında yine Atlas Beach Club var. Asya ülkesinin, yani Asya ülkelerinin en büyük beach club'ı. Sadece kurulduğu arazi zaten kaç milyon dolarlık. O yüzden bu işlerde beach club'ı, eğer böyle bir şey aklınızda varsa aklınızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Yarışmak onlarla biraz zor. Gece kulüplerinde bence çok fena bir açık var. Bu açık nasıl bir açık? Burada şu anda 2 tane mekan tutmuş. Bir tane Motel Mexico'la, bir tane de aklıma gelmiyor şu an, bir tane daha var. Bu 2 yer her zaman full çakıyor. Yani çünkü başka ona benzer kalitede yok. Ama eminim ki 5 tane daha burada, 10 tane daha açılsın. O tarzda kaliteli mekanlar kesinlikle iş yapar. Çünkü insanlar burada farklı farklı mekanlarda, yani bir gittiği yere bir daha aynı yere gitmek istemiyor aslında. Ama fazla seçenek olmadığı için o dediğim 2 diskotek, 3 diskotek her zaman full çakıyor, dolu oluyor. Kamera biraz sallanabilir. Trafikteyiz. Ben de tutmaya çalışıyorum. Ben de size anlatmaya çalışıyorum. Umarım böyle sıkılmıyorsunuzdur. Size böyle bilgiler vermeye, sohbet muhabbet gibi. Siz de eğer evdeyseniz çayınızı kahvenizi belki alıp dinlersiniz. Evet, başka bir konuya geliyoruz. Tekstil. Bali'de tekstil çok mantıklı ama ben burada göre artık bir fikir orada sahibi oldum. Bali'de benim gördüğüm Ruslar ve Avrupalılar burada tekstil işine giriyor ama kendi markasını yaratıyor. Yani burada herkesin sattığı tişörtler falan değil de bir marka yaratıp onun üzerinden küçük bir dükkan açarak çok güzel satışlar elde ediyorlar. Şimdi biraz ben bu tekstil işiyle biraz araştırdığımda gerçekten çok 1-2 dolara mal ediyorlar. Adamlar sattığı 10 dolar, 15 dolara bile satsa çok büyük paralar kazanıyor. Yani gerçekten o tişörtleri yaptırması 2-3 dolar. Ya o da en kalitelisinden bahsediyorum. Hadi 2-3 dolar olsun. Yani adam satıyor 15-20 dolara kaliteli olduğu için veya 10 dolara satsın, 15 dolara satsın. Yine gerçekten çok büyük bence burada fırsatlar var ama kendi markanızı yaratırsanız. Tabii ben bu işten çok fazla anlamıyorum. Eğer bu işten anlıyorsanız, marka yaratma konusunda iyiyseniz bence Bali'de bu çok güzel bir fırsat. Hem turistlere hem de yerlilere yönelik. Endonezya'da 280 milyon nüfus var ve bunların arasında durumu çok iyi olan da aşırı çok. Ve Bali'ye tatile gelenler arasında yerliler de çok var. Çok var. İşte Java'dan olsun, diğer ada bölgelerinden gelip burada çok lüks arabalarla geliyorlar, harcamayı seviyorlar. Yani Endonezyalı müşteriler de gayet iyi müşteriler, harcamayı da severler. Havayı görüyorsunuz değil mi nasıl? Eyvah eyvah. Burası şu anda Handara Gate kapısına çıkıyoruz yukarıya doğru. Yüksek rakım. Buraları her zaman biraz daha serin olur diğer bölgelere göre. Bu arada yağmur sezonu Mart'ın ortalarında biter. Yani Nisan gibi bitmiş olur. Tayland'da da yağmur sezonu başlar. Yani böyle bir ters döngü var. Yani burada Nisan'da yağmur sezonu bitiyor. Tayland'da tekrar başlıyor.
Şu anda mesela Tayland'da yağmur sezonu değil. Şu anda her gün orada güneş var. Başka yine yapılabilecek bir iş fırsatına bahsetmek istiyorum. Burada geçen yine misafirlerimiz vardı. Bunlar mobilyacı ve gerçekten burada çok kaliteli ağaçlardan mobilya yapımı yapıp buradan Türkiye'ye veya Avrupa'ya gönderip orada satışını yapmak. Burada alabileceğiniz bu mobilyalar inanın başka hiçbir yerde bulamazsınız. Adamlar bildiğiniz bambu ağacından veya başka yine kaliteli ağaçlardan sanat yapıyor. Yani inanılmazlar. Bu konuda bakın bambudan veya değerli diğer ağaçlardan çok güzel hediyelik eşyalardan, ondan sonra diğer dekor, mobilya, bu tarz şeyleri burada ürettirip yani satın alma, yani direkt hazır değil. Çünkü en uyguna eğer üretirseniz bu şekilde daha uyguna denk gelecektir. Burada böyle küçük fabrika şey değil, böyle büyük fabrika değil de bu işi yıllardır yapan aileler var. Küçük atölyeleri var evlerinin arkasında. Eğer bunlara yavaş yavaş bunları ürettirip sonra bunu Türkiye'ye veya farklı bir piyasaya satarsanız bence bu konuda da çok büyük bir fırsat söz konusu. Az önce ben size kafe dedim ve bu kafe konusunda da bir şey söylemek istiyorum. Ben Japonya'ya gittiğimde benim bu konuda ufkum açıldı. Yani ben Japonya'ya bir gittim, orada sadece böyle yani nasıl diyeyim çok farklı bir şey yaptığınız zaman Bali'de de bunun çok hızlı bir şekilde tutacağını düşünüyorum. Şimdi Japonya'da ben kedi kafe gördüm. Yılan kafe gördüm. Yani ne alaka diyeceksiniz. Evet mesela çok böyle güzel kedileri, yani özel kedileri orada tutuyorlar ve insanlar rezervasyonla giriyordu. O kadar dolu. Yani yer yok. Yılan kafe, işte insanlar gidiyor, yılanlarla fotoğraf çekiliyor, içeride şey ya böyle şeyler, ya absürt şeyler tutuyor. Şimdi siz buraya gelin Bali'de normal bir kafe açın herkes gibi. Yani bir özelliğin yok ama farklı böyle absürt bir şey yapın. Tamam ama harbi böyle absürt bir şey yapın. İşte mesela bunların Luwak kedisi var mesela, tamam mı? Luwak kedi kafe diye açın. İçine de 6-7 tane şu Luwak kedilerden koyun. İnanın o bile hemen hızlı bir şekilde tanınmanızı. Çünkü artık burada sosyal medya çok güçlü. Sosyal medyanın güçlü olması hemen yayılıyor ve hızlı bir şekilde de burada duyuluyorsunuz. Eğer bir kafe açacaksanız bir konsept kafe açın lütfen. Bu her şey olabilir. Bakın size saçma bir şey söyleyeyim. Japonya'da tuvalet kafe diye bir şey var. Her şey affedersiniz hani dışkı gibi yapılmış dekor. Ya insanlar deli gibi orada kahve içeceğim diye, yemek yiyeceğim diye içeri şey yapıyor. Yani böyle bir çılgınlık var dünyada. Niye? Orada 2 fotoğraf çekecek, Instagram'a koyacak, ilgi çekecek, Reels çekecek. Ya bu sizin de işinize geliyor. Hem de karşı tarafın da ilgisini çekiyor. Bu şekilde bence böyle fırsatlar var burada. Bir başka benim gördüğüm açıkta burada birçok yerde böyle manzaralı yerler var. Ama bu manzaralı yerlere böyle derme çakma şeyler var. İşte fotoğraf çekilebilecek böyle tahtadan bir şeyler yapmışlar. Oraları kiralanıp daha profesyonel fotoğraf çekebilecekleri daha güzel böyle alanlar yapılsa çok düşük bütçelere yapılabilir bunlar. Sadece fotoğraf için böyle 3-5 dolar bile toplasanız böyle bence çok güzel iş yapar. Bu da benim gördüğüm bir açık. Eğer Bali'ye geldiyseniz veya gelirseniz, gezerseniz bakın çok güzel böyle manzaralı yerde derme çakma böyle tahtadan böyle fotoğraf çekebileceği böyle bir yerler ama orayı biraz dekorluk işte salıngaç olabilir. Kadınlar mesela özel elbiseler, kıyafetler kiralanabilir oralarda. Bu tarz şeylerde de bence burada çok fırsat var. Bakın sis nasıl çökmüş. Evet, bir de size yapmak istediğim uyarıyı da söyleyeyim hemen. Burada bir de yapmamanız gereken, bulaşmamanız gereken işleri söyleyeceğim. Burada motor kiralama, araç kiralama gibi şeylerden uzak durun. Sebebi şu, motor kiralama burada her köşe başı, yani bir tane küçük bakkal ve bakkal bile önüne 2 tane motor koyup kiralıyor. Ve bunlar sadece 6-7 dolara, 5 dolara kiralıyor. Çok uyguna. Yani siz o motorları alacaksınız da 1500-2000 dolara sıfır. Ondan sonra efendim onları 5 dolardan vereceksin de o para kazanacak da 2 yılda kendini telafi edecek de sonra sen para kazanacaksın da. Yani gerçekten hiç para yatırılmayacak bir iş. Bakın bu işler Endonezyalılar yapıyor. İşte motor kiralama, işte araç şöyle olabilir. Eğer farklı güzel bir araç varsa bunu turlara kiralayabilirsiniz. Ama böyle standart araç olmuyor. Çünkü standart araç herkeste var. Mesela kabrio olacak, farklı bir dizayn veya VIP tarzında bu tarz araç olursa
burada iş yapabilir. Ama motordan kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Motor kiralamaya lütfen girmeyin. Çünkü yani oradan başarılı olmanız çok düşük bir ihtimal. Ve tabii ki Bali turizm bölgesi ve buraya çok tur için de geliyorlar. Ve burası toplu taşıma olmadığı için, tren veya farklı bir gezme araçları olmadığı için burada tur işi her zaman gider. Bakın ben de tur işi yapıyorum. Ben yine de size bunu da öneriyorum. Düşünün yani. Ben yani kıskançlık yapmam. Başkası da geldi, tur işi yapıyor, ne bileyim, yapsın tabii ki. Yani o da kazanır, ben de kazanır. Herkes kazanır. Yani sen yapmasan başkası yapacak zaten. Burada tur işleri de güzel gidiyor. Çünkü insanlar burada gelip tek başına gezemiyor. Veya balayı çiftler geliyor. Bunlar motor kiralayıp da o yağmurda veya şeyde. Çünkü burada yağmur sezonu olmadığı zaman da yağmur çok var. Yani aniden bir saat yağmur başlayabiliyor. Çünkü bu yüksek tepelerde mesela Handara Gate kapısının oralarda olsun, Kintamani olsun. Burada tur çok aranıyor. Bu tur işleri de profesyonel bir şekilde yapılabilir. Türkiye'den buraya turlar düzenlenebilir. Yani bu tarz şeylerde de bence burada açıklar var. Bir başka fikrimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. O da Türkiye'den veya Avrupa'dan veya farklı bir ülkeden buraya bir malzeme getirip satmak değil de buradan malzeme götürüp oralarda satmak bence şu anda yapılabilecek en iyi işlerden bir tanesi. Bunu Avrupalılar çok yapıyor. Şimdi bir tanesini ben tanıştım. Luwak kahvesini bu Almanya'da ve İsviçre'de satıyor. Ve paketi 100-120 dolara satıyor. O buradan 20 dolara aldığını düşün. Tamam mı? Yani o kadar bile değildir de. Hadi 20 dolara aldığını düşün. Bu adam bunu 120 euroya satıyor. Yani kâra bakar mısın? Hadi Türkiye'de bu paraları verip herkes veremez. Yani 100 euroya kim 3.000 lira 5.000 liraya bir paket kahve alabilecek? Yani tabii ki var Türkiye'de de alabilecek ama fazla olmaz. Bir de son dönemdeki Türkiye'deki tabii ekonomik sıkıntılar da ortada, saklamaya da gerek yok. Şimdi Türkiye'de her şey çok pahalı artık. Yani bu dekordan olsun, işte elektronik eşyalar olsun. Buradan bence çok uyguna, bakın elektronik Türkiye'ye göre çok uyguna elektronik ürünler olsun, mobilyalar olsun, hediyelik eşyalar olsun. Bence bunları Türkiye'ye götürüp oradan online olarak satış veya dükkanda satış veya toptan satış olarak da çok iyi olabilir diye düşünüyorum. Şu anda Handara Gate kapısının oradan geçiyoruz. Size de göstereyim, bakın. Şoför bayağı iyi kullanıyorsun ha. Aferin, öğrendin sen bu işi. Evet dostlar, evet bu videoda buraya kadar olsun. Size son durumları iletmeye çalıştım. Artı buradaki fırsatlarla ilgili de fikirlerimi paylaştım. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece fikirlerimi, ben burada 5 yıldır yaşıyorum. Gördüklerimi paylaşıyorum. Bunu her zaman böyle yaptım. Samimi bir şekilde sizlere ta ilk videoları çektiğimden beri her zaman size samimi oldum. Her zaman iyi niyetli olmaya çalıştım. Her zaman size yardımcı olmaya çalıştım. Bunu çok iyi anlayanlar oldu. Çok güzel dostluklar kurduk. Tabii bunu kötü yöne çekip de benimle uğraşanlar da oldu. Olsun, yapacak bir şey yok. Yine olacak. Yarın bir gün yine burada birisiyle sıkıntı yaşayacak. Çünkü bu işlere girdiğin zaman, insanlarla muhatap olduğun zaman, insanlarla işin olduğu zaman ister istemez ağzında kuş da tutsan sıkıntılar çıkabiliyor. Bunu gördüm. Çok açık ve net. Tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarla bana destek olun. Bu ara hem YouTube kanalım hem de Instagram kanalım spam altında saldırıyorlar, şikayet ediyorlar. Bunu çok iyi biliyorum. Özellikle bu dönemde sizden ekstra destek istiyorum. Beğeni yapmak, yorum yapmak bundan ücretsiz. Abone olmak bundan ücretsiz. Çünkü bazen abone olmayı zannediyor, ücretli zannedenler var. Öyle bir şey yok. Desteğinizi eksik etmeyin lütfen. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize Bali Adası'ndan selamlar, sevgiler. Yıllar beni yollara koydu, ben tamamladım, durdum gel. Yok yok bize hiç engel. Yol arkadaşım olsan ki zaten böyle güzeller.